Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile lokum gibi yumuşacık et sote yapıyoruz. Haydi hep birlikte tarife geçelim. Tarifimde kullanacağım etlerimi bir tenceremde yaklaşık 1,5 saat kadar haşladım. Bence en önemli püf noktası bu. Çünkü etler et sote tarifinde yumuşacık olsun istiyorsanız bence bir haşlama işleminden geçmesi gerekiyor. Daha sonra etlerimi küp küp doğradım. Şimdi küp küp doğradığımız etlerimiz tarifimiz için hazır hale geldi. Diğer aşamalarına geçelim tarifimizin. Bir tavamıza 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Lezzeti artması için tarifimin 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı ve sıvı yağım erimeye başlayınca 1 adet küp küp doğradığım, yemeklik doğradığım soğanımı tarifime ilave ederek kavurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş soğanlarım renk değiştirene kadar iyice soğanlarımı kavuruyorum. Henüz tam istediğim kıvama gelmedi soğanlarım. Şöyle birkaç tur daha çeviriyorum. Evet, iyice soğanların kavrulması önemli. Yemeğimizde ağzımıza gelsin istemiyoruz. Artık yavaş yavaş soğanlarım kavruldu. Kavrulan soğanlarımın üzerine yeşil biberlerimi ilave ederek kavurma işlemime devam ediyorum. Detaylı malzeme listesi açıklamalar kısmında mevcut. Oradan bakabiliriz. Şimdi biberlerim de yavaş yavaş kavruldu, renk değiştirdi. Etlerimi ilave ediyorum. Şöyle etlerimin dışının hafif renk almasını istiyorum. Etlerim ile biber ve soğanlarımı iyice karıştırıyorum, kavuruyorum. Etlerimi yaklaşık 3 dakika kadar şöyle dış bölümü renk alana kadar kavurdum. Şimdi üzerine 1 adet rendelenmiş domatesim ve 1 yemek kaşığı dolusu salçamı ilave ediyorum. Biraz şöyle salçam da kavrulsun istiyorum tarifimin içerisinde. O yüzden karıştırmaya devam ederek salçam kavrulana kadar, domateslerim suyunu salana kadar tarifimi birazcık daha kavuruyorum. Ben tarifimi kavurmaya devam ederken siz de YouTube kanalıma abone olup yorum yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi yemeğimizin artık suyunu veriyoruz. Etlerimi haşladığım 2 bardak et suyumdan ayırmıştım. O et suyumu tarifime ilave ediyorum. Tarifimin tuz ve karabiberini ilave edip yemeğimi şöyle bir baharatlar homojen kıvamda dağılacak şekilde karıştırdıktan sonra suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Et sotemiz suyunu çekti. En son olarak üzerine kekik ilave edeceğim. Ocağımın altını kapattım. 1 tatlı kaşığı kekiğimi yemeğimin üzerine ilave ediyorum. Kekiği en son ilave etme sebebimiz kokusunu daha çok yemeğimize vermesini istiyoruz. Şimdi kekikle de et sotemi karıştırdım. Et sotemiz artık servise hazır. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Servis tabağımıza alıyoruz artık tarifimizi. Evet, gördüğünüz üzere yumuşacık kıvamlı, lokum gibi çok lezzetli bir et sotemiz oldu. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.